Merhaba arkadaşlar. Bugünkü video çekimimizde de sizinle bu fiyonklu bebek yeleğini çalışmasını yapacağız. Yeleğimiz bir önden başlıyor, diğer önde bitiyor. Hiç dikişimiz yok. Şu fiyonkları isterseniz düğme dikin, isterseniz dikmeyin. Havaya kalkınca şöyle toplanmasın diye ben şöyle bir düğmeyle tutturdum ama tabii ki tercih size bağlı. Şimdi yeleğimizde şu fiyon kısmından başlıyoruz. Artırarak gidiyoruz. Şu kısmımız arka. Tekrar ön tarafa döndüğümüzde de azaltarak gidiyoruz. Şu büyük delikten de diğer fiyongumuzun ucunu geçirip dediğim gibi ister buraya düğme dikin, isterseniz başka bir çıt çıt gibi bir şeyler de dikebilirsiniz. Böyle çok şirin, güzel bir yeleğimiz oluştu arkadaşlar. Ben bir de daha önce bunun yapımını gösterdim. Fiyonk yaptım yeleğimize uysun diye. Bunun videosu var. 21 ilmeklik bir fiyonk yaptım. Bakın şöyle. Küçük gibi gelmesin bayağı çünkü uzuyor. İki ters iki düz olduğu için. Bu fiyongu yaparken de uzunluğunu istediğiniz ebata kadar uzatabilirsiniz. Yani baş ölçüsüne göre yapılacak. Şöyle. Yeleğimize 1,5 yumak ip gitti arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Fiyonklu bebe yeleğimizde şöyle bir bebe ipini kullandım. Şiş numaram da 4. Ben ipime 23 ilmeği attım. 2 diş haroşa ördüm. Yeleğimizin önce fiyon kısmını yapacağız. Yani önce 23 ilmeği attım. 2 sıra haroşa ördüm. Şimdi bu tam ortada bir ilik yeri yapacağız. Daha sonra bir 2 diş daha haroşa öreceğiz. Yani toplamda 4 diş haroşamız olacak. Şimdi 2 tane haroşamı ördüm. Tam ortada bir ilik yeri yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek ördüm. Artırıyorum ve yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Ve sol tarafımızda da yine 11 ilmek oluyor. Evet, şurada bir ilik yerimiz oldu. Şimdi tekrar 2 diş haroşa daha çıkana kadar örgümüze devam ediyoruz. 1 2 3 ve 4 diş haroşamız oluştu. Şimdi artık sağdan ve soldan kesmeye başlayacağız. 9 ilmeğimiz kalana kadar kesme işlemi yapacağız. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. Sonda 6 ilmek kalana kadar buradaki ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 6 ilmeğim kalınca 2 4 6 ilmeğim kalınca yine bir kesme yapıyorum ve 4 ilmeğimi örüyorum.
Arka tarafta hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Kesme işlemlerini sadece ön yüzde yapıyoruz. Evet, tekrar ön yüze geldik. Yine 4 ilmek örüyorum. Haroşa, kenar hep haroşa olarak örgüm. 3 4 kesiyorum. 6 ilmeğim kalana kadar aradaki ilmeklerimi örüyorum. Altı ilmeğim kalınca 2 ilmek beraber alıp kesme işlemini yapıyorum ve 4 ilmek haroşamı örüyorum. Örgünün arka tarafında bütün ilmeklerimi de haroşa olarak sıranın başına kadar örüyorum. Evet, ön yüze geldiğimiz zaman yine kesme işlemi yapıyoruz. 4 ilmek ördüm. Yanındaki 2 ilmeği kesiyorum. Aradaki ilmeklerimi örüp 6 ilmeğim kalınca yine kesme işlemi yapıyorum. Evet, 4 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği birlikte alıyoruz. Aradaki ilmeklerimizi örüp sondaki 4 ilmeğin yanındaki 2 ilmeği kesiyoruz ve 4 ilmek kalınca da onu haroşa olarak örüyoruz. Örgümüzün ön yüzünde kesme, arka tarafında hiçbir işlem yapmadan bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Bu şekilde ilmeklerimizi 9 ilmeğe kadar indireceğiz. Evet arkadaşlar, 23 ilmeğimiz vardı. 4 ilmek sağda bıraktık. 4 ilmek solda bıraktık. 4'er ilmeğin yanından kese 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 her ön yüzde keserek şu anda bakın 4 sol tarafta, 4 de sağ tarafta, arada 3 ilmeğimiz var. Bu sırada bu 3 ilmeğin hepsini birlikte alıp tek ilmeğe indireceğiz. Toplamda 9 ilmeğimiz kalmış olacak. 1 2 3 4 ilmeği ördüm. Şu 3 ilmeğin hepsini birden alıyorum. Kalan 4 ilmeğimi de örüyorum. Bakın fiyongomuzun uç kısmı oluştu. Şu anda şimdi 9 ilmeğim var. Bu 9 ilmeği hiç artırma, eksiltme hiçbir şey yapmadan 4 diş olana kadar örüyoruz. Kesme işlemimiz bittikten sonra 1 2 3 4 diş haroşamız meydana geldi. Şimdi 4 ilmeğin sağda ve 4 ilmek solda, aradaki bir ilmeğin sağından ve solundan artırma yaparak bu sayımızı 11 ilmeğe çıkacağız. 1 2 3 4 ilmek ördüm.
Hemen dördüncü ilmeğin dibinden bir ilmek alıyorum. Burası 5 oldu. Arada bir tane örüyorum. Ördüğüm ilmeğin dibinden bir ilmek çıkarıyorum. Ve bütün ilmekleri yine haroşa olarak örüyorum. Buradaki ilmek sayımız 13 olana kadar örgümüz haroşa olarak devam edecek. Dört örüp 1'e artırmıştık. Bu sefer 5 öreceğiz. 2, 3, 4, 5. Yine bir tane artırıyorum. Bakın 6 ilmek oldu. Arada bir ilmeğimiz var. Tekrar artırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şu anda şişimizde sağda ve solda 6, ortada bir ilmek, 13 ilmeğimiz var. On üç ilmeğe ulaştıktan sonra bakın 2, 4, 6, 2, 4, 2, 4, 6 ilmek. Ortada bir ilmek var. Şimdi ilk sırada artık yeleğimizin artışlarına başlayacağız. 6 ilmek sağda haroşa, 6 ilmek solda haroşa olacak. Şu bir ilmeğin yine sağından ve solundan artıracağız. Fakat burası orta kısmımız. Orta kısmımızda 2 sıra ters, 2 sıra düz olarak öreceğiz. Bakın sağda ve solda 6 ilmek. Aradaki ilmekleri hep artıra artıra 2 sıra ters, 2 sıra düz. Yani ters ve düz. Şuralar ters ve düz. Ters ve düz. 2 sıra ters, 2 sıra düz olarak devam edecek. Hem artırma yapacağız hem de yeleğimizin modelini kurmuş olacağız ortaya. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmek haroşa. Şimdi aradaki bir ilmek, tabi hemen bunu dibinden artıramayacağımız için yine buradan bir ilmek alıyorum. Düz örgü olacak. 1, 2 ve ördüğüm ilmeğin dibinden alıyorum. Orta kısmımız 3 oldu. Kenarda 6 ilmek haroşa. 6. Şimdi arka tarafa geldiğimiz zaman yine kenardaki 6 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Aradaki 3 ilmeği ters olarak örüyoruz. İpimi tekrar çeviriyorum. 6 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bu 6 ilmek yeleğimizin sonuna kadar hep 6 olarak devam edecek. Üç ilmek oluştu. Artık artırmalarımızı delik şeklinde yapacağız. İsterseniz ipinizi öne alın, isterseniz şöyle dolayın. Ördüğümüz yöne göre dolamamız değişecek. Bakın 2 sıra düzümüz vardı. Şimdi ters 2 sırada ters örgü yapacağız. İpimi
artırmamı yaptım. Bakın şöyle artırmamı yaptım. 1 2 3 ilmek ördüm. Haroşa yönüne doğru artırmamı yapıyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. Ve tekrar 6 ilmek kenardaki ilmeklerimi örüyorum. 2 4 6. Bu artırdığımız ilmek orta kısma ait. Ters sırasındaysa ters, düz sırasındaysa düz olarak öreceğiz. Bakın şu anda düzünü ördüm. Ön tarafa ters çıktı. 2 4 6 ilmekte haroşamı örüyorum. Tekrar önce 6 ilmek haroşalarımızı örüyoruz. Başta ve sonda 6 ilmek sabit olarak devam edecek. Altı ilmeğimi ördüm. Tekrar artırıyorum. Bakın 2 sıra düz, 2 sıra ters. Şimdi düz sırasındayım. Düz olarak örüyorum. 6 ilmeğim kaldığı zaman yine artırıyorum ve haroşamı örüyorum. Arka tarafta sadece haroşalarımızı ve artırdığımız ilmekleri dahil ederek örgümüz neyse onu örüyoruz. Bakın ters sırasında artırdığım ilmeği ters örüyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Orta kısmımız 7 ilmek olmuş. Kenardaki haroşalarımı örüyorum. Tekrar ön yüze geldiğimiz zaman bakın şu anda tam net belli değil ama şurada 2 sıra düzümüz var. 2 sıra tersimiz ve 2 sıra düzümüz. Ön yüze geldiğimiz zaman yine değiştirme yapacağız. Yani şu anda ortaya ters yapacağız. Önce 6 ilmeğimi örüyorum. Ters öreceğimiz için artırmamı ters tarafa doğru yapıyorum. Altı ilmeğimiz kaldığı zaman yine artırma yapıyorum ve haroşamı örüyorum. Kenar haroşamı ördükten sonra aradaki ilmeğim ters ördüğümüz için bu yönde düz olarak örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Orta kısmımız 9 ilmek oldu. Kalan kenardaki 6 ilmek haroşamı da örüp sıramı bitiriyorum. Tekrar ön yüze geldik. Artırmalarımız hep ön yüzde. Arka tarafta bütün ilmekleri ters ters düz olarak örüyoruz. 2 4 5 6 ilmeğimi ördüm. Tekrar artırmamı yapıyorum. Bakın 2 sıra ters ördüğümüz için şimdi düz sırasındayız. Bu artırmaları ördüğümüz yöne göre yapıyoruz. Artırmamı yaptım. Aradaki ilmeklerimi örüyorum. 6 ilmeğim kalınca, 6 ilmek haroşam kalınca
Tekrar artırma yapıyorum. Ters sırasında bütün ilmeklerimizi örüyoruz arkadaşlar. Bakın tam net belli değil ama 2 sıra düz, 2 sıra ters. Birkaç sıra sonra daha net ortaya çıkacak örgümüz. Ve sağdan ve soldan artırmaları yaparak şu orta kısmı büyüyecek. Şu altı sağda ve solda 6'şer ilmeğimiz sabit. Onun sağından ve solundan artırma yapacağız. İlmeklerimiz kaç ilmek istiyorsak o ilmeğe ulaşana kadar artırmalarımız devam edecek. Evet arkadaşlar, ben artırmamı yaptım. 81 ilmeğe kadar çıktım. Şu anda şişimde 81 ilmek var. Şimdi kol yeri ayrımını yapacağız. Yani toplamda ben 81 ilmeğe çıktım. Ama tabii siz daha büyük yapacaksanız artırmaları devam edebilirsiniz. Şimdi şu kol ayrımını yapacağız. 6 ilmek zaten haroşamız, 25 ilmekte bedenden alacağız. 31 ilmek kol yerimiz olacak. 50 ilmekte beden tarafı kalacak. Bu 25 ilmeğinde 12 kol ucunda, 13 tane de yakaya doğru olan kısım olacak. Yani 12'den döneceğiz ve tekrar şu 6 ilmek kalınca yakadan tekrar dönme yapacağız. Şimdi burada 31 ilmek örüyoruz. Kol kısmını hep haroşa yapacağım. Artık örnek yapmıyorum. Şimdi 1 2, aynı zamanda artırmalarımız da bitti. 3 4 5 6, devam ediyorum. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 31 ilmek ördüm. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ve 31 ilmek. Burası kol yerimiz. Artık geri dönüyorum. Şimdi burada 25 ilmek örüyorum. İlk ilmeğimi boşa aldım. Beşinci ilmeğim. Yakada bakın 2, 4, 6 ilmek var. Şimdi burada geri dönüş yapacağız. İpimi öne alıyorum. Bir ilmeği boşa aldım. Geri dönüyorum. Pardon, ipimiz bu tarafta olacak. Bir ilmeği boşa aldım. Şimdi tekrar ilk ilmeği boşalıyorum. Yine 25 ilmeğimi örüyorum.
25 ilmeğimi ördüm. Geri dönüyorum. Bu sefer 12. ilmekten geri dönme yapacağız. Yani 11 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 12. ilmeğimi boşaldım. Bakın burada da 2 4 6 8 10 12 13 ilmek kaldı. 6 ilmek yakada, arada da 13 ilmek var. Tekrar geri dönüyorum. İlk ilmeğimi yine boşaldım. Bakın bir 6 ilmekten geri dönüş yaptık. Bir de 13 ilmekten geri dönüş yaptık. Tekrar geri dönüyorum. Bu sırada sıranın başına kadar gidiyorum. Bakın burası döndüğümüz yer. Direkt örerek geçiyorum. Burası da yakada döndüğümüz yer. Orayı da örüyorum. Bu sıra bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Tekrar geri dönüş yapıyorum. 31 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Yine yakadan 2 4 6 ilmeği bırakacağım ve geri dönüş yapacağım. Yirmi dört, 25. ilmeğimi boşaldım. 2 4 6 ilmek kaldı yakada. Geri dönüyorum. Tekrar ilk ilmeğimi boşaldım. Ve kolumdaki ilmeklerin hepsini örüyorum. Kolumuzda 31 ilmek var. 6 ilmek yakada, 25 ilmek bedende. Bu 25 ilmeğin 12 ilmeği kol ağzında. Yani 12. ilmekten dönüyoruz. 13 ilmek örüp yakadan da dönmeler var. Evet. Şimdi tekrar geri döndüm.
Bakın 6'dan döndüğümüz için şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Buradan dönme yapacağız. 12 ilmeğimiz var. Bunun 11 tanesini örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ilmeğimi boşaldım. Bakın 6 ve 13 bıraktım. Geri dönüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi 2 kere dönme yaptık. Bakın bir 6'dan bir de 13 ilmek bırakıp geri döndük. Bu sıra komple hepsini örüyoruz. Bakın burası döndüğümüz ilmek. Onu da ördüm. Direkt geçiyorum. Şu anda yaka tarafındayız. Kol ağzına gittiğimiz zaman, kol ucuna gittiğimiz zaman tekrar dönmeler yapacağız. Yani kol tarafındaki haroşa sayımız daha fazla olacak, yakada daha az olacak. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi bir sıra komple gidip geldikten sonra 6 ilmek bırakacağız. Başa kadar gideceğiz. Tekrar gelince 13 ilmek bırakacağız. Tekrar başa geleceğiz. Daha sonra komple bütün ilmekleri öreceğiz. Sonra yine aynı şeyi tekrarlıyor. 6 ve 13 bırakıp dönüyoruz. Bir sıra hepsi bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Tekrar 6 ve 13 ilmek bırakarak şu kol ağzının genişlemesini sağlayacağız. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir 6. ilmekten bir de 12. ilmekten döne döne ben şuradan sonra şurada 15 diş haroşam var. Kol kısmını ördüm. Ama yine de santim olarak da vermek istiyorum. Bakın tam 18 santim kol genişliği oldu. O da yeterlidir. Şu bedenin de vereyim tam artırma yerinden. 15 santim de şu önümüz olmuş. Bu biraz da açacaktır. Şimdi kolumuzu şu şekilde ördük. Burada ipimizi koparıyoruz. Evet, burası ters yönümüz. İpimi şuraya bir kere bir sabitleyeyim.
burası düz yön. Ondan anlıyoruz. İpimiz sol tarafta arkadaşlar. Şurası düz yönümüz. Şimdi ipimizi kaldığımız koltuk altına şöyle bir bağlıyoruz ve buradan örmeye devam edeceğiz. Şimdi koltuk altına aynı normal yeleklerde yaptığımız gibi ilmek attığımız gibi burayı gide gele biraz koltuk altının mesafesini örmemiz gerekiyor. Aynı şekilde örneğe devam edeceğim. Şimdi 2 sıra ters yapmışım. Düz sırasındayım. Artık kolla işimiz yok. O şişimizin kenarında bekleyebilir. Şimdi burada 50 ilmeğimiz vardı. 50 ilmeği hep 50 ilmek olarak öreceğiz. Artırmalarımız bitti. Yani şu son tarafa geldiğimizde delik yerinde artırma yapmayacağız artık. Ama örneğimizde devam ettireceğiz aynı zamanda. Şimdi 2, 4, 6 ilmekten sonra artırma yapıyorduk. 6 ilmekten önce artırma yapıyorduk. Fakat burada artırırsak artırdığımız zaman sayımız fazlalaşacağı için önce şu 2 ilmeği bir kesiyorum. Şu delik sıramız devam etsin diye yine artırmamı yapıyorum. 6 tane haroşamı örüyorum. Yani bir kesiyoruz, bir artırıyoruz. İlmek sayımız aynı kalacak. Dönüşte 6 tane haroşamı örüyorum. Şimdi örneğimin devamını yapıyorum. Diğer tarafta düz ördüğümüz için bu yönde ters örüyorum. Artık arka taraftaki artırmalarımız bitti. Yani koltuk altından itibaren artırma yapmayacağız. Düz olarak gidecek. Evet, tekrar koltuk altına geldik. 2 sıra düzümüz çıktı. Şimdi ters olarak örüyoruz. Şişimizin sonunda 8 ilmek kaldığı zaman şu 6 ilmek haroşa önce kesmemizi yapıyoruz. Kesmeyi ister düzden yapın ister tersten. Ben ters ördüğüm sırada ters olarak kestim. Ve 20 yine artırmamızı yapıyoruz. Kalan 6 ilmek haroşamızı örüyoruz. Sayımız yine 50. Bu kısımda 50 olarak hep devam edecek. Tekrar başa kadar gelelim arkadaşlar. Bunun gibi şimdi 2 düz sırası yaptık. Bu 2 ters, 2 düz, 2 ters olarak bir 6 veya 8 sıra kadar örelim. Evet arkadaşlar, şu kolun sırası, sonra 2, 4, 6, 8 sıra ördüm. 2 sıra ters, 2 sıra düz olarak 8 sıra ördüm. Artık şu kolun birleştirmesini yapacağız. Arka bedeni öreceğiz. Yine arka bedeni örerken yine bu 50 ilmeğimiz 2 sıra ters 2 sıra düz olarak gidecek ve burada kalan 31 ilmeğimiz de aynı haroşa olarak devam edecek arka bedende. Şimdi şu kolumuz
Şu da alt bedenimiz. Direkt şuradan devam ediyorum. Bu kısım haraşo olacak. Onun için şuraya bir işaret koyuyorum. Ve buraya haraşo olarak devam ediyorum. Aynı zamanda da yine 6 ve 12. ilmeklerden dönüş yapacağız. Her seferinde bir 6'dan bir 12'den sonra hepsini öreceğiz. Şimdi kolumdaki ilmekleri de aldım. Yakamda 6 ilmek kalana kadar örüyorum. Bir ilmeği boşaldım. 2, 4, 6 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum. Bu arka bedende de dönme 6 ve 12'den dönmelerimiz devam edecek. Ve şimdi 2, 3 buradaki 25 ilmeğimizi de yine haraşo olarak örüyorum. Şimdi bedendeki modelimiz devam ediyor. Buradaki 50 ilmeğimiz 2 sıra ters ve 2 sıra düz olarak devam ediyor. Ters sırasını örmüşüm. Şu anda düz olarak devam ediyorum. Bakın artık kolumuz ve bedenimiz birleşti. Şimdi geleceğiz. Yine artırıp ve 2 ilmeği kesip önce 2 ilmeği kesip ve artıracağız. 6 haroşamızı öreceğiz. Devam edip geleceğiz ve 12. ilmekten yani şurada 13 ilmek bırakıp şu haroşadan 12 ilmekten geri döneceğiz. Şimdi başa kadar gidip gelelim. Oradaki dönmeyi de göstereyim arkadaşlar. Evet, bedendeki 50 ilmeğimi ördüm. Şimdi şu işaretim burada. Buradan sonrası kalan 31 ilmek haroşa olarak gidecek hep. Şimdi 6'dan dönmüştük. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Yine aynı koldaki gibi 12. ilmekten dönme yapacağız. Bu kısmı haroşa örüyorum. Son ilmeğimi boşaldım. 12. ilmeği geri dönüyorum. Bakın yine 6 ve 13 ilmek bırakarak geri döndük. Şimdi buradaki 12 ilmeğim yine haroşa. Daha sonrası örneğim 2 düz örmüşüm ve tersime ters olarak devam ediyorum. Şu anda şişimde 50 bedende 31'de roba kısmında toplamda 81 ilmek var. Bu 81 ilmeğimiz arka kısımda hiç değişmiyor. 81 olarak bir yakadan 6 daha sonra da 13 bırakıyoruz, dönüyoruz. Bir dahaki sırada komple bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Yani 6, 13 daha sonra ilmeklerin hepsini örüyoruz.
Bu şekilde arka bedenimiz olana kadar devam edeceğiz. Etek ucunda da 2, 4, 6 ilmeğimiz kaldığı zaman yandaki 2 ilmeği kesiyoruz ve artırma yapıyoruz. Yani şu baştan beri gelen deliğimiz devam etsin diye buradaki ajurü devam ettiriyoruz ama isterseniz yapmayabilirsiniz. Direkt de düz olarak da örebilirsiniz. Şu ilmeklerimi düzelteyim. Evet, bakın bir 6'dan 6 ilmek bıraktık, döndük. Geldik 13 ilmek bıraktık, geri döndük. Yani 13 ve 6 dahil 19 ilmek bıraktık, geri döndük. Şimdi bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Örerken de şu roba kısmı haroşa, alt kısımdaki 50 ilmekte şöyle 2 sıra ters 2 sıra düz olarak devam edecek. Arkamızda bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Arka kısmını bir 6'dan bir 13 ilmek bırakıp dönerek yaptım arkadaşlar. Şimdi şuradaki sayıyı sayalım. Bakın kolumuzda yaka kısmında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 diş haroşamız olmuş. Gide gele ördük. Yaka kısmında 15. Şimdi arkanın yaka tarafında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. haroşam. Arka kısmında da 19 haroşa olmuş. Yani yakadan dönüp sonra 13'ten dönüp tekrar başa geliyoruz. 4 sırada bir tane haroşa çıkıyor. Şimdi tekrar kola başlıyoruz. Bundan sonra yine kolda aynı şekilde 15 diş haroşamız kalan olana kadar buradaki 31 ilmeği yani koldaki 31 ilmeği öreceğiz sadece. Otuz ve 31. Tekrar geri dönüyorum. Aynı ilk kolda yaptığımız gibi sadece buradaki 31 ilmeği öreceğim. Şimdi yakaya kadar gideceğim. 6 ilmek bırakıp geri döneceğim. Altı ilmek. 7. ilmeğimi yine boş alıyorum. Geri dönüyorum. Yine diğer kolda yaptığımız gibi sadece buradaki 31 ilmeği 6 ve 13 ilmek bıraka bıraka daha sonra da bir kere tüm gideceğiz. Yaka kısmında 15 diş haroşamız olana kadar diğer kolumuzu da örüp bitireceğiz. Tekrar geri dönüyorum.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 ilmeği bıraktım. Son ilmeğimi boşa aldım ve geri dönüyorum. Şimdi 2 kere dönme yaptığımız için artık sıranın başına kadar örerek gidiyorum. Şurası döndüğümüz yer. Orada hiçbir şey yapmıyorum. Sadece ilmeğimi örüp gidiyorum. Şurası da yakadan döndüğümüz kısım. Evet, bir kere dönmüş olduk. Yani bir kere dönüşlerimizi tamamladık. Bir tane haroşamız çıktı. Oraya da bir işaret koymak istiyorum. Çünkü buradan sonra 15 tane olacak. Evet. Şu şekilde yakada yine 15 diş haroşamız çıkana kadar bir 6'dan bir 13'ten dönerek kolumuzu bitireceğiz. Kol bittikten sonra yine aynı şekilde ipimizi kaldığımız yere bağlayacağız. Sadece bedeni hiç artırma eksiltme yapmadan 50 ilmek olarak koltuk altında öreceğiz. Daha sonra ön kesimini göstereceğim arkadaşlar. Kolumuzda da yine 15 diş haroşamız oldu. Kolu ördükten sonra bırakıyorum. İpimi koltuk altına bağladım ve 6 sıra aynı diğer kol altı gibi 6 sıramı ördüm. Şimdi artık kolumuzu birleştireceğiz. Kol bittikten sonra ipimi burada kopardım. Tekrar şu kol altına bağladım. Şimdi devam ediyorum örgüme. Artık haroşa bitti. Bedendeki modelimiz neyse ona devam edeceğiz. Şu anda düz sırasındayım. Düz olarak örüyorum. Yani koldaki 31 ilmeğimi şöyle geçerken de sıkı bir şekilde geçiyorum ki orada bir ayrılık olmasın diye. Şimdi yaka tarafına kadar örüyorum. Evet, bakın bedende 2 sıra ters. Şimdi artık bütün örgümüz yine diğer tarafta olduğu gibi şöyle göstereyim. 2 sıra ters, 2 sıra düz, 2 sıra ters, 2 sıra düz olarak gidecek. Diğer önü yaparken artırarak gelmiştik. Bu yönde de eksilte eksilte ön tarafımızı bitireceğiz. Şimdi 6 ilmek haroşamı örüyorum yakada. Aynı diğer öndeki gibi kenarlarda deliklerimiz vardı. Onlar oluşsun diye artırmamı yapıyorum ve kesiyorum. Şimdi birer tane de azaltacağımız için yanındaki ilmeği de kesiyorum. Siz burada isterseniz 3 ilmeği birden de alabilirsiniz. Şimdi örneğin düz sırasındayım. Düz olarak devam ediyorum.
Şimdi artık komple önümüz bitene kadar 2 sıra ters ve 2 sıra düz olarak öreceğiz örgümüzü. Burası kol birleştirme yerimiz. Buraya geldiğimiz zaman da 2, 4, 6, şu 2 ilmek ve 2 ilmek, 4 ilmek daha bırakacağız. Yani 10 ilmeğimiz kalana kadar etek ucuna kadar örüyoruz. Etek ucumuzda 10 ilmek kaldığı zaman bu 6 ilmek haroşamız zaten şu örneğimiz için. Şimdi hemen bir tane azaltma yapıyoruz. 2 ilmeği kestim. Yine yanındaki 2 ilmeği kesiyoruz. Artırıyorum ve 6 ilmek haroşamı örüyorum. Altı ilmek haroşamı başta örüyorum. Şu anda ters olarak örmem lazım. İpimi çeviriyorum ve sıranın başına kadar ters örgü olarak gidiyorum. Şimdi ön yüze geldiğimiz zaman bakın 2 sıra düzümüz olduğu için bu sıra ters olarak gideceğiz. 6 ilmek haroşamı örüyorum yine. Ters öreceğimiz için ters tarafa doğru artırıyorum. Bu artırdığım ilmeğin yanındaki 2 ilmeği kestim. Bu diğer ön gibi delik ajur sıramız devam etsin diye. Şimdi bir tane de yanından kesiyorum. Ve devam ediyorum. Bir yaka tarafında bir de etek ucunda keserek her sıra 2 ilmek 2 ilmek eksilecek sayımız. Diğer ön gibi fiyon kısmına kadar böyle devam edeceğiz. Aradaki bütün ilmeklerimi örüyorum. Etek ucunda 10 ilmeğim kalınca yine kesme işlemi yapacağız. Evet. 6 ilmekten sonra 4 ilmeğimiz var. Şu ikisini ve şu ikisini birlikte alıyoruz. Önce bir tane kestim. 2 ilmeği birlikte aldım. Hemen yanındaki 2 ilmeği alıyorum. Ve artırmamı yapıp alt haroşamı örüyorum. Bakın bu şekilde hem buradan hem buradan keserek etek ucunu artık sivri bir şekilde bitirmeye başlıyoruz. Evet arkadaşlar, kese kese birer ilmek 9 ilmeğe kadar indim. 3 ilmek kaldıktan sonra 6 ilmek haroşalardan da alarak onları da kestim. Toplamda şu anda şişimde 9 ilmeğim var. Ve bir sıra haroşamı 2 sıra haroşamı yaptım. Bakın bu aradaki 1, 2, 3, 4 diş haroşamız vardı artırmaya başladığımızda. Onun bakın bir kesme bir de haroşasını yaptım. Şimdi ikinci sıra haroşasını yaparken bu arada
büyükçe bir ilik yeri gibi açacağız. 1 2 3 ilmek ördüm. Şimdi şu ilmeklerin 3 tanesini birbirinin içinden geçiriyorum. 3 ilmek arada yok ettim. 3 ilmek sağ şişimde, 3 ilmek sol şişimde var. Şimdi buraya 3 ilmek atıyorum. Kestiğim 3 ilmeğin yerine 3 ilmek attım. Yine 9 ilmek oldu şişimde. Geri dönüyorum ve bu 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bakın şöyle bir deliğimiz oluştu. Şimdi tekrar bir sıra daha örüyorum. Diğer tarafta 23 ilmekte kese kese geldik. 9 ilmeğe kadar inmiştik. Şu anda şişimizde 9 ilmek var. Bunu artırarak 4 ilmek örüyorum haroşa. Şu bir ilmek sağından ve solundan artırmalar yapacağım. Şuradan hemen bir ilmek alıyorum. 5 oldu. Aradakini örüyorum ve onun dibinden alıyorum. 2 4 6 7 8 9 10 11 ilmek oldu. Arka tarafının bütün ilmekleri haroşa olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geldim. Yine 4 ilmek haroşa olarak örüyorum. Dört ilmek de bu tarafta. Arada 3 ilmeğimiz oldu. Tekrar ördüğüm ilmeğin dibinden bir ilmek alıyorum. 1 2 3 4 ve ördüğüm ilmeğin dibinden bir ilmek aldım. 5. Aradaki ilmek sayımız 5. Kenarlarda 4'er tane de haroşamız var. Tekrar ön yüze geldim. Yine aynı işlemi yapıyoruz. 4 tane haroşamı örüyorum. Hemen dibinden bir ilmek aldım. 1 2 3 4 5 6 4 tane ilmeğimiz kalınca ördüğüm ilmeğin dibinden yine bir ilmek aldım. 7. İlmek sayımız 15 oldu. Arka tarafında direkt haroşa olarak geliyorum. Bu kısımda yine başladığımız gibi 23 ilmek olana kadar devam ediyorum. Sayımız 23 ilmek olduğu zaman şöyle 2 diş haroşayı olarak ördüm. Hiç artırma eksiltme yapmadan 23 olarak ördüm.
Yine ilk başladığımız fiyonktaki gibi ortaya bir tane ilik açacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 ilmek ördüm. Bir artırıyorum. Artırıyorum. Şu 2 ilmeği kesiyorum. Burada yine bir ilik yerimiz oluştu. Ve bundan sonra 2 sıra daha haroşa yapıp fiyon kısmını bitiriyorum. Yeleğimiz de bitmiş oluyor arkadaşlar. Evet, fiyongumuzu bitirdik. Şu ipimizi de saklayalım. Şöyle biraz içerilere doğru yürütüyorum. Evet arkadaşlar, hiç yeleğimizde dikiş yok. Yani bir uçtan başladık, diğer uca kadar ördük. Şu arka dönmemiz. Şimdi önlerde de ben düğmelerimi diktim. Şöyle bir düzelteyim. Şu ilik, büyük ilik yaptığımız yerden diğer fiyongumu geçiriyorum. Bakın bunlar giyince havada kalıyor. Onun için şu ilikleri yaptık. Şuralardan da düğmelerimi geçiriyorum. Tam iliğin denk geldiği yere diktim. Yeleğimiz bitti arkadaşlar. Artık mesela benim elimde şöyle bir hazır fiyonklar var. Onlardan da şöyle kenarlarına dikeceğim. İstediğiniz şekilde de süsleyebilirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.